Biz de Türkiye'deydik, okuyorduk, geldik şu an. Evet, sen Türkiye'deydin. Evet. Bunu çok nadir görürsünüz. Yani Türkiye oraya yatırım yapmış, büyük bir yatırım yapmış. Evet. Sonunda at etini yiyeceğim, tadına bakacağım şöyle. Kadın kıyafetleri daha uzun. Yani Ben daha bu şey giderken yani alıyorum. orijinal değildir. Çöp kutusu olmamasına rağmen yerler çok temiz. Selamlar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teyim. Bugün videomuza bir konuk olacak. Kendisi Kırgızlı ama Türkçeyi biliyor. Türkiye'de yaşamış, Türkiye'de çalışmış. Onunla buluşacağız. Bakalım Kırgızistan hakkında bize nasıl bir bilgiler verecek. Hep beraber izleyeceğiz bu videoda. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir, sağlığınız yerindedir. Karakoldan kaçtım. Karakoldan, yağmurdan kaçtım. Yağmur getirdim buraya da. Bakın yağmur yağıyor. Bilmiyorum, gittiğim yerlere yağmur götürüyorum, bereket mi götürüyorum yoksa farklı bir şey mi götürüyorum? Ben bile anlayamadım. Şapkayı ben karakoldan dönerken maalesef bir yerde kaybettim. Büyük bir ihtimalle dolmuşta falan kaybetmişimdir. O şapkaya çok bağlandım. Şimdi aldığım yere gideceğim, bir bakacağım. Ben o şapka işini halledebilirsem, eğer varsa tabii ki göstereceğim. Aynısından varsa çok mutlu olacağım ya. Tekrardan almak istiyorum çünkü. Bir küçük su alalım. Burası benim marketim arkadaşlar. Buradan alışveriş yapıyorum. Küçük bir su alsam yeter bana şimdilik. Su dediğim gibi bazı yerlerde değişiyor fiyatlar. Bazı yerlerde fiyatlar çok uygun. Buradan 15 liraya aldım. Bazı yerlerde 10 lira, bazı pahalı yerlerde de 30 lira bile gördüm suyu. Arkadaşlar şimdi mağazaya geldim. Bunu beğendim. Onca şapkanın arasında sadece bunu beğendim. Benim aynı şapkadan yok maalesef. Yenisini getirmemişler. Birkaç tane yere de baktım gelirken, aynısından bulamadım. Ben de aynı yere geldim. Belki aynısı vardır diye. Şöyle sade. Bordo bazen iyi gidiyor. Bordo rengini de seviyorum. Bunu 800'e aldım, yani 370 liraya. 370 liraya aldım bunu. Bu arada umarım keyifler yerindedir. Hepiniz iyisinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Benim Kırgızistan'da son günlerim. Böyle 1-2 video daha gelebilir. Buraya gelmek isteyen, gezmek isteyenler için ayrı videolarım devam edecek. O videoları çok beğendiniz, çok istediniz. Faydalı olduğunu söylediniz. Ben de buna devam edeceğim. Her gittiğim ülkede olduğu gibi. Şimdi bir exchange'e geldim, para bozdurdum. Bunu çok nadir görürsünüz. 6, 7, 8, 8500, 8600, 700, 740. 87.445 yazıyor. 88.745 som aldım. Şöyle bu 20'lik. Bu bizim 10 liramız gibi düşünebilirsiniz. 10 lira. 200'lük var. Bu bizim 100 liramız. Yani ikiye bölüyorum. Ben direkt buradaki somları ikiye bölüp öyle hesaplıyorum. Bu da 500'lük. Yeni çıkmış herhalde bakın. 87.45, 87.70. 87.45'ten alıyorlar. 87.70'ten satıyorlar mı? Herhalde öyle. Oo. Selamünaleyküm. Nasılsın eleman? Çok şükür. İyi misin kardeşim? İyi, çok şükür. Şöyle takalım hemen. Evet, öncelikle ben ülkeme hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? İyi, çok şükür ya. Biz de Türkiye'deydik, okuyorduk, geldik şu an. Evet, sen Türkiye'deydin. Evet, Türkiye'den buraya geldin. Yani bir senedir ben de gelmedim. Yani şimdi sizin gibi gezersem ben de gezmiş olurum. Bir senedir yoksun burada. senedir yokum. Arkadaşlar, eleman Kırgızlı, Evet. Has Kırgızlı. Evet. Bişkekli miydin sen? Yok, normalde Calabatlıyım. Bişkek'te duruyorum. Burada duruyorsun. Evet. Orada doğdun ama değil mi? Tabii orada doğdum. Ne zaman geldin ya? Buraya öncelikle biz yani 9. sınıftan sonra bitiriyoruz okulu. Sonradan gelip işte burada üniversite okudum. 3 sene sonra da Türkiye'ye gittim. Elemanla buluştuk arkadaşlar. Böyle Kırgızistan'ın kültürünü daha yakından tanıyacağız. Öyle bir fırsatımız oldu bu videoda. Böyle bir gezelim, Kırgızistan'dan bahsedelim. Hani Bişkek'ten bahsedelim, bir de Türkiye'den bahsedelim. Tabii ki. Sen çünkü Türkiye'de yaşamışsın, orada okuyorsun. Evet. Okul tamamen bitti. Yok, bitmedi daha. Bu duyduğunuz müzik Kırgızistan'ın milli bir müziği. Yani 24 saat boyunca burada çalıyor. Ve karşınızda gördüğünüz bu bayrak. Burası çok önemli, şunu söyleyeyim. Normalde biliyorsunuz başkent burası devletin önemli bir yeridir. Eğer burası alınırsa
devlet kaybediyor. Yani kim alsa onun oluyor. O yüzden burada 24 saat boyunca bu askerler burada duruyor. Ve isterseniz oradan içeri geçerseniz size ilk önce ayarı veriyor, uyarı veriyor. Uyarı kabul etmeseniz silahla ateş etme ve öldürebilmek tabii ki onların hakkıdır ve onlar haklı çıkar orada. Bu yüzden yani içeri geçmesi yasak ve bu her zaman orada duruyor askerler. Sınır var burada tabii değil ki, mi? tabii Nöbet değişimi oluyor. Tabii ki 6 saatte bir kere nöbet değişimi oluyor. Kıpırdamadan duruyorlar. Tabii ki bunların da özelliği. Çok zor ben ya. duramazdım yani. Çok zor bir önceki videolarımda yani bir daha Kırgızistan'a geldiğim ilk videolarda sizlere göstermiştim. Saat başı nöbet değişimi oluyor. Hatta nöbet değişimine ben şahit oldum. Tabii. Bu da bizim eski Beyaz Saray, gitmişsiniz belki de, gördünüz değil mi? Yok, görmedim orayı. He. Biz orada 5 tane Cumhurbaşkanı devirdik diyebiliriz. Çünkü öyle bir oldu. Çünkü bir kere bizde Cumhurbaşkanı kendisi isteyerek gitti, kalanlar hepsi ne diyeyim yani devrim oldu. Tabii ki Cumhurbaşkanların değişmesi gerekiyor ama bizim Cumhurbaşkanlar 5 sene geçmeden halk isyan ediyor. Ne derse Kendisi halk mi istemiyor. bırakıyor? Kaçıyor ya da hapise atılıyor. Böylelikle değişiyor. Şu anki son Cumhurbaşkanımız da halk seçimiyle geldi. Çok iyi çalışıyor Sadır Japarov. Halk tepki gösteriyor ama değil mi? Tabii. Tepki gösteriyor. Türkiye'de hangi üniversitedesin? Sen Türkçeyi ne zamandır biliyorsun? Önceden biliyor muydun? Bizim Manas Üniversitesi var. Belki de bilginiz var. Evet. Türkiye artık birleşmek için hem dilimizi hem eskiden hepimiz bir babadan gelmişiz, biz anneden gelmişimiz olduğu için. Tabii ki Türkiye bunun için para harcıyor. Kırgızistan'a gelip de ücretsiz Türkçe öğretiyordu. Eskiden biz üniversitede okurken Türkçeyi küçükten öğrenmeye başladık ve sevdamız olmaya başladı artık. Bildiğiniz gibi şurada Cal diyen, belki de zamanınız olduğunda gideceğiz. Orada çok Türkler yaşıyor. Hocalarla konuşuyoruz. Hocalar diyor ki biz anlaşmalı geliyoruz. Devlet gönderiyor bizi. Burada bize ev veriyor, para gönderiyor. Yani maaşımızı veriyor. Biz de burada Türkçe öğretiyoruz ve yaşıyoruz. Yani Türk dilini öğretiyoruz, kültürünü öğretiyoruz ve yaşıyoruz. Ben de o mahallede yaşıyorum ve aynı zamanda onların üniversitesinde okudum. Evet. O yüzden Türkçe burada konuşabiliyorum. Cal yani. dediğin Tabii. Türk Tabii. lokantaları falan Tabii var. ki. Türkler mi yaşıyor o mahallede? Normalde çoğu zaman Türkler yaşıyor orada. Giderseniz yani ne bileyim Türk marketi var, gidersiniz. İşte Manas Türk Üniversitesi var. Orada Türkler de değişim programına geliyor, okuyorlar. Bildiğiniz orada büyük Türk bayrağı var, bunun gibi Türk bayrağı, Kırgız bayrağı yan yana. İşte orada kafeler de var, Türkler açmışlar, gelmişler. Yani Türkiye oraya yatırım yapmış, büyük bir yatırım yapmış. Evet. Ve şu an ben de onlardan işte Türkçe öğrendim, kültür öğrendim ve şu an Türkiye'de okumak bir şansım oldu. Çok şükür okuyorum. Ben Kırgızistan'a geldiğimden beri böyle düzgün Türkçe konuşanla denk gelmedim. Karakolda bir arkadaşa denk geldik. O da ezan okudu falan. Bayağı güzeldi sesi. O bir önceki videolarda izleyebilirsiniz onu. Dediğim gibi burada Kırgızistan'da Türkçe konuşanlar ya Türkiye'de çalışmış insanlar veya Manas Üniversitesi'nde okumuş öğrenciler oluyor. Evet. O yüzden Türkçeyi biliyorlar. Manas Üniversitesi'nde okudukları zaman da Türkiye'ye gidip gelebiliyorlar, tabii ki, değil mi? Tabii ki. Rahatlıkla. Bir de Türkiye'nin Kırgızistan'a çok destekleri oluyor. TİKA özellikle kurumlar, camiler yapılıyor. Evet. Mesela örnek Serahsi Camisi var. Tabii. 25 milyon dolar harcanmış o camiye. Devasa, Orta Asya'nın en büyük ihtişamlı camilerinden biri olarak geçiyor şu anda. Evet. Ve şöyle Türkiye ile biraz kıyaslayarak söylersem bize çok yol kültürü var. Mesela Türkiye'de kırmızıda geçebiliyorsun, tamam mı, yani karışık ve mecbursun çünkü arabalar da yeşilde de geçiyor, insanlar da geçiyor ve alışıyorsun artık. Ama burada kırmızıda geçersen ayıp, paramparça. Yani onlar seni yani üstünden geçerler, yani onu anlaması gerekiyor. Çünkü çoğu turiste geliyor, bu hata yapıyor. Yani az kalsın kaza bile yapacaklar. O yüzden yani Kırgızistan'da kanunlar artık daha çok iyi çalışıyor. Ben burada benim hoşuma ne gitti biliyor musun, evet, Eleman? Benim hoşuma gerçekten yolların geniş olması çok gitti. İnsanlar çok sakin, kendi halinde arkadaşlar. Bir de yayalardan bahsettik. Ben adımımı attığımda Araba ışıksız duruyor. yerlerde hemen duruyor. Evet. Ya ben adımımı attım, araba ta öteden geliyor, araba yavaşlıyor, orada duruyor, uzakta duruyor, seni ürkütmemeye çalışıyor yani çabasında. Evet. Korkutmadan sen geçiyorsun, ondan sonra geçiyor.
buranın bir kültürü mü, yani bir parçası mı, yoksa He, tabii cezası yok. çok mu yüksek? Cezası çok değil, normalde kültürleşti. Bizim Galiba halk- cezayla başladı, sonra artık eskiden cezalar şöyle, düşünüyor musunuz? Orta Asya ülkelerinde çok rüşvet var ya. evet. Artık bizim Cumhurbaşkanı çok hepinizi hapse atacağım dedi. Tamam, böyle bir yasa getir diyebilirim. Çünkü eskiden çok kazalar oluyordu. Biliyorsunuz burada araba çok ucuz olduğu için herkes araba alabilmek şansı elde ediyorlar. Yüksekti, evet. He, Hemen tabii ki, ve alınabiliyordu. o yüzden gördüğünüz gibi çok araba var. Ve gördüğünüz gibi böyle daha güzel markalar yani. Herkesin de marka arabası Eski var. araba görmedim Tabii daha önce. ki. Yani çok küçük şehirlerde var. Örnek Eski vereyim, var. iPhone kullanıyorum 15. Evet. Ama ben bir zengin insan değilim. Türkiye'ye gidince beni zengin sanıyorlar. Ben diyorum ki bizde orta yaşamdaki insanlar bu telefonu alabiliyor, araba kullanabiliyor. Bu bizim ülkedeki tabii ki böyle ekonominin biraz daha şartlara Refah göre biraz tabii ki biraz düzeliyor Tabii. galiba. Alım gücü daha fazla. alım gücü daha fazla olduğu Evet, için evet. Eskiye nazaran daha iyi tabii sanırım. tabii ki. O yüzden biraz ülke geliştiğini sanıyorum. Evet, şundan da bahsedelim. Bu bizim eski Beyaz Saray. Eskiden ülkemiz şeydi. Burası kapalıydı ve biz buradan 4 tane cumhurbaşkanı devirdik. Halk isyan etti. Çok insan öldü. Hatta şurada göstereceğiz. Orada bir hatırası için işte onların ismini taşlara yazdı. Askerler de ister istemez insanlara ateş attı ve çok insan kaybı oldu. Ve sonu çok büyük oldu. Sonraki şimdiki Cumhurbaşkanımız Sadır Japarov sağ olsun geldiği zaman da dedi ki artık burası halk için açık olacak. Ve halk girip çıkabilecek bir durumdaki Beyaz Saray olacak. Derdini anlatabilecek. Yani herkes için açık. Eskiden buralar kapalı. Milletvekilleri dışında kimse içeri alınamıyor. Alınsa da bir kağıt üzerinden alınıyor. Ne bileyim artık, neyse. Yani halk gelip bile resim çekilemiyor. İçine giremiyor. Kimse içinde ne yaşandı, ne olduğunu bilmiyordu. Ve artık buraya herkes girebilmek için kapıları açtılar. Herkes, millet girebiliyor yani. Onun için bir işte çalışman ya da devlet insanı olmak zorunda değilsin. Ama artık bu taşındı. Cal tarafa, işte o tarafta yeni bir Beyaz Saray kuruldu. Burası da artık ne olacağı belli değil. Büyük ihtimalle ne bileyim işte milletvekillerinin Ofis tabii ki öyle tarzı bir şeyler devletin belki de güzel bir mekan olacak. Arkadaşlar, Tokyo meşhur yaya yolu. Tokyo'daydı değil mi? Tabii tabii. Meşhur yaya yolu, biliyorsunuz zaten, böyle ortadan herkes geçiyor. Birazdan ona şahit olacaksınız. Burada da aynı şekilde. Birazcık az insan var ama yine de iyi. Burada gördüğünüz gibi Türkiye çalıştırmalık hatlar ücretsiz dağıtılıyor. Yani bildiğiniz ücretsiz, sadece interneti satın alıyorsunuz. O da çok para yetmiyor. Ben o yüzden mi o kadar ucuza aldım Tabii ki. Mega'yı? Yani çok da bir uğraştırmanıza gerek yok. Gerçekten bakın yani 2 tane 5 burada, dolara aldım ben. yani öyle söyleyeyim, yani ben şu an 500 soma, yani 500 som kaç yapıyor şu an? 300 TL falan yapıyordur. Bir aya ücretsiz, yani ücretsiz, sınırsız. Ücretsiz bir de bu değil mi? Tabii Ben ki, aldım sınırsız ücretsiz, internet. sınırsız. Sınırsız arama, sınırsız internet. O yüzden çok seviyorum yani. Türkiye'de çok pahalı ama burada devlet sağlamış ki. Yani gördüğünüz gibi sokakta bile satıyor insanlar. Her sokağın yani. köşesinde Tabii. içeceklerin olduğu gibi bunlar da çok yaygın. Tabii. Ben sınırsız internet almışım, haberim yok. 5 dolara, zaten 5 dolara duyduğumda çok şaşırmıştım. 17 dolar dedi bana ilk havalimanında girişte Tabii, bir tane vardı. orada. 17 dolar dedi. Sonra onu almadan başka bir yere bakayım dedim ya da çarşıdan almak istedim. 5 dolar deyince çok şaşırdım. Dedim acaba internetsiz mi? Ama çocuk bana şey dedi, sınırsız demişti. Şimdi hatırladım. Sınırsız interneti 5 dolara bir ay kullanabiliyorsunuz. Tabii Gerçekten ki. Türkiye'de olduğun için biliyorsun, çok çok pahalı. Evet, internet. Aylık 1500 Şöyle bin şunu da lira. söyleyeyim. Şu an bile Türkiye'den geldim. Benim faturalı olduğum için bana yayma cezası veriyor. Evet, şimdi onu ödemeye devam da ediyorsun burada Evet, olduğun yani sürece. ben o yüzden onu ödememek için kalmadığım 3 ay içinde şey ödemek zorunda kalıyorum. Yani şu an affedersin, internet kullanmadan ben para veriyorum ve hiç içime sığdıramıyorum. Şimdi biz ilk önce karnımızı doyduralım. Evet, Benim daha evet. güzel Kahvaltı sevdiğim bir yapmamışız yer ya var. biz. Evet. Yeni geldi aklıma. Biz daha kahvaltı yapmadık. Böyle elemanın bildiği bir kahvaltı yapalım. Bakalım kahvaltı ne kadara? Dışarı. Aynen, ne kadara tekabül edecek, ne kadara gelecek bir kahvaltı. Normalde burası bakın, bu ateş yakılıyor ortasına
Sonradan buraya yapıştırıyorlar, tamam Evet. mı? Sonradan işte pişiyor etli güzel olarak. Buradan bir samsa yiyeceğiz. Evet. Böyle. Biz gibi burada da Özbek pilavını yapıyorlar. Abi büyük bakalım ihtimalle. ya. Salam. Buna kebap. Yani Kebap, bizim Kırgız şaşlık. kebap. Tabii şaşlık. Şaşlık. Bunların hepsi şaşlık mı oluyor yani atları? Evet şaşlık oluyor. Mesela bu normal. bizde Adana kebabı. Aha. Şöyle bakın. Çok güzel kokuyor. Baya iyi güzelmiş ya. Lokanta. Evet. Biraz daha Kırgızistan'ı simgeleyen biraz Evet. yer üst tarafında yer var mı bakalım. Kalabalıkmış, yer bile yokmuş. Baya iyi bir yere benziyor. Tabii hoş pazar olduğu için burada pazarda insanlar çok yeri bile yok bir sorun. Yer bile yokmuş. Şimdi Kırgızların en sevdiği yemek. Bana ilk üçünü söyle. İlk üçü yiyecek olarak beş parmak yiyorlar. Yani bu bizim en önemli yemeğimiz. Tabii ki bu garip gelir ama at etinden yapılıyor. Bir de hamurdan yapılıyor. Beş parmak. Tabii ki beş parmak. Yani beş parmak demek Kırgızcadan Türkçe'ye çevirdiğimizde beş Çeşit mi? yok beş çeşit değil de bu el yani el demek. Beş tane ya. Nasıl neden eskiden böyle yiyormuş yemeği. Elde yediği için o yemek isminde de beş parmak ismi vermişler. Aa. O yüzden beş parmak diyoruz. Kalan yemekler olarak da bizde hamurlu yemekler daha meşhur. Bildiğiniz gibi her yemekte et var. Mesela kurdak var. Kurdak eti pişiriyor. Sadece etle patatesi pişiriyor ve böyle yiyorlar. Kırgızların en çok tercih Tabii, ettiği, tabii. yedikleri yemek samsa. Çok Beş tüketilen parmak yemekler. lagma. Evet. Ben at etini merak ettim. At etini burada deneyeceğim. Kırgızistan'da yiyecek miydim, yemeyecek miydim? Bayağı aklımda vardı o. Belki Özbekistan'da yiyecektim, belki de Kazakistan'da. Bu videoya nasipmiş. Deneyeceğim bakalım at eti nasıl. Ben de çok merak ediyorum. Türkiye'de adetini haram diye görüyor. Haram değil. Haram değilmiş. Evet. Ama merak ediyorum Tabii ki, gerçekten tadı neye benzettiğini, neye tabii. benzeyecek çok merak ediyorum. Buraya gelmeden önce de merak ediyordum. Videolarda falan insanlar tadıyordu. İlginç gelir ya tatmak, Tabii. deneyimlemek. Burada çaylar kasede geliyor. Evet. Çay çok farklı yani. Bize bir o- önceki videomu izleyenler bilir. Kase değilmiyor. Bu kase değil bizi piyala diyor, tamam mı? O fincan mı oluyor? Fincan oluyor. Ha, Kase daha büyük oluyor. daha büyük oluyor. Tabii, Çorba büyük için. oluyor. Çorba. Arkadaşlar bakın herkes yemeğe gelmiş. Yani restoran, lokanta o kadar büyük ki 3 bölümden oluşuyor. 3 bölümde dolu. 3 bölümde de yer bulamadık. Sonlara kadar geldik. Baksana sona Herkes gelmiş. et yiyor. Yani herkesin yemeğinde et var Herkes yani. et, Kimse de et yiyor. etsiz Ya yemek hamur yiyor. var ya et var. Bakın bu masada da et var. Samsa var, et var. İnsanlar eti seviyor. Evet, burası beş parmak. Bu at eti. Evet. Şu an bu at eti. Bu da at eti normalde parçalanmış hali. Bu da yağlarıyla güzel durmuş. Yani gibi sizde var ya. Ben ilk defa deneyeceğim ve bunun için çok heyecanlıyım. Buraya gelmeden önce de at eti denemek istiyordum. Çok da merak ediyordum at etinin tadı nasıl acaba. Sonunda at etini yiyeceğim, tadına bakacağım. Şöyle göstereyim, böyle gösterelim. Evet. İlk defa at eti yiyeceğim. Bakalım tadı nasıl. Çok değişik. Sucuk gibi. Yani farklı bir tat alıyorum. Şöyle hepsini alacağım yani. Çok tuzlu bir tadı var. Normal ete benzemiyor. Gerçekten çok farklı ama güzel. Enteresan. Bayağı tuzluymuş ama. Evet, hamuru da var. Evet. Şöyle hamurundan deneyelim. Türkler, Moğollar yiyor diye ya. At etini yiyince daha güçlü oluyor. Bu daha ağır et oluyor. Bazı insanlar kaldıramayınca mesela doğum yapacak insanlar bunu yiyemiyor. Ne bileyim hasta insanlar yemiyor. Ya da çok hastalığı var insanlar yiyemiyor. Çünkü ağır bir et. Ve o yüzden bunu hem güçlü olmak için yiyorlar hem güçlü insanlar yiyebiliyor. Çok iyi Şimdi oluyor. bu yemeğin fiyatı ne kadar toplam? Büyük ihtimalle fiyat şimdi çayda koyuyor. 380. 380 bu da var. 400 toplam 500'ün civarında 550 500 yani 250 lira. Bu masa böyle. Arkadaş bana ne oldu ya? Bir sıcaklık bastı böyle. Terlemeye başladım. Evet, at eti normalde çok güçlü oluyor. Yani ilk yiyen insan değil de bayağıdır yemeyen insan yiyince artık terletiyor. Bazı insanlar da hasta da edebiliyor. Yani o yüzden dedim yani yerken Fazla yemeyin. biraz fazla yeme çünkü Vallahi. ağır gelebilir. Çünkü vücut belki de kabul etmeyebilir.
Çünkü çok farklılık, yani aşırı bir farklılık. Bir de at eti, yani düşün yani at Allah'ın şeyi yani, bayağı Evet. koşacağı bir hayvan yani. Bir de sert, eti de çok Tabii, sert. tabii. Ben terlemeye başladım. Kışın O daha yüzden çok de tercih yani ediliyor. kışın çok soğuk oluyor bizim ülkemiz bildiğiniz kadar. Evet. İnsanlar dağlarda bile yaşıyor. İşte dağlarda ne olsun, çoğu Burada insan buraya yöresel geliyor. kıyafetler mi satılıyor? Tabii tabii, göresel kıyafetler, şapkalar, şapkalar. bunlar böyle. Şimdi atlar içinde bir şeyleri göstereceğim. Bu Postlar. şapkadan bu arada bende de var. Taşıyorum Türkiye'de. Bu gerçek mi? Yani Ee, tilki postu mu? Kurt Kürküm. olanları da var, tilki olanları da var. Değişiyor. Şuralarda da bak. Yani illaki Bişkek'e geldiğinde bunlardan almayı unutmayın. Magnetler de var. Tabii, Hediyelik magnetler eşyalar de var. çok. Eşyalar da var. Ben Oş Pazarı'nın bu tarafını görmedim. Tabii Ben- o işte mesela çoğu insan geliyor ülkeye böyle Oş Pazarı'da geziyor ama buraları bilmediği için hiçbir şey görmeden gidiyor, onu söyleyeyim. Şuraya gelelim. Kanalın en sevilen serisi olabilir. Benim de en sevdiğim seri pazar serisi, böyle sebze, meyve, eşyalar, hediyelik eşyalar vesaire. Burası bayağı renkli, güzel. Evet. Selam. Kandaysın? Yaşlı. Eyvallah. Şöyle hediyelik eşyalar var. Kaçtan başlıyor fiyatlar? Bası kança en ucuz? Emblem abi. En arzanı Al dediğim. 120 som. En en arzanı ucuzu. kancamda, en arzanı. En azından 50 som. 50 som. Ha, 25 liradan 50 başlıyor. somon ne var? Kanye var. 50 som. Ha, anahtarlıklar var. 150'den. 150. Magnetler 70, 80, 100. 30 liradan başlıyor magnetler bu şekilde. Şöyle. Hediyelik eşyalardan alayım. Böyle bir tane, iki tane. Çok ağır olmasın. Yani bir cılmırında size gelip ettim. Bu da çok bu daha güzel ya, baksana. Bu biliyorsunuz çadırlar bizim ülkeyi Yurt, simge ediyor. Evet, yurtlar simge ediyor. Her yerde taşınabiliyor. Farkı nedir? O ağaçtan yapılmış, bu da taş gibi yapılmış. Evet, taşlar. Yani bu da biliyorsunuz eskiden taşlara böyle çiziliyordu. Ha, Eski Türklerin rezal yaptıkları. diyorsunuz Tabii buna. tabii. Eski yazıların kullanıldığı, develer eskiden bizim için çok önemli olan türler. Çok bir şey alamıyorum. Hani benim çanta da çok dolu arkadaşlar. Ben gerçekten gittiğim ülkelerde hediyelik eşyalar alıp gönderiyorum. Hani çok yorum yapanlara, hani bir videoda çok yorum yapanlara değil de kanalda zaten çok yorum sayısı görünüyor. Hani her videoya kimler ne kadar yorum yapmış. Her videoda bir tane yorum geçerli oluyor bu arada. Öyle onlara hediyelik eşyalar göndermek istiyorum. Şöyle 2 tane alayım buradan. Zaten Kazakistan'a da gideceğiz. Özbekistan'a da gideceğiz. Şöyle 3'ünü alacağım bunlardan. Toplam kaç oldu bu arada? 210 som var. Toplam 210 son oldu. 200 son. veriyor bize. 200 son. Toplamda 200 son vereceğim. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Şöyle dağıtmaya devam ediyoruz kanalı. Görürsün kendini. YouTube kanalı var. Görürsün kendini. Şapkalar. Aa, Kırgız şapkalarını Kırgız. taşıyorlar. Yöresel, geleneksel şapka şapkalarınız. en çok kullanılan Bunlar şey. genellikle şu göçebe insanlar değil mi? Dışarıda, kırsal ya da köylerde yaşayanlar çok giyiyor. Şöyle söyleyeyim, Takıyor. bunlar bir anlam taşıyor. Tabii ki ben bunları söyleyeyim, renkleri farklı oluyor. Mesela siyah olanları daha ağır, yani daha yaşlı olanlar giyiyor. Eğer bu yeşil oluyorsa onu gençler giyiyor. Ve simgesi de ne demek? Şu kırmızı yeşil olan, ben evli değilim yani kızlar bana yürüyebilir gibi bir anlam taşıyor. Evlenme çağındayım, evlenmek Tabii ki yani ben istiyorum gibi. evlenmek değil de ben başıboş, yani gelip benimle konuşabilirsin bir anlamı. Ama daha yaşlı olunca artık bu renkleri seçiyorlar. Çünkü bu renk seçince artık aksakal oluyorsun ya, daha olgun davranman gerektiğini ya da olgun kişilerin giymesi gereken tercih. Ondan kalan bu renkler de tabii ki gençlerin giydiği bir renk. O yüzden ya bu şapkayı giyirken bile yani renklerine şey veriyor, yani bir şey ifade ediyor. Önem veriyorlar. Salam. Assalamu alaikum. Kandaysın. Yaxshi. Jakşı. Abda jakşı ha bunlar valla. Benim hangisini takmam gerekiyor? Eleman. Yani Yaşlı mıyım? sen yaşlı değilsin ama yine de 30 yaşlı olduğun için Şunu 30 falan yaşlı böyle layıksın. takayım. İnsanlar gelsinler. Arkadaşlar mesaj atsınlar. Bu bekarlıkmış yani, bunu Tabii, anladık. tabii. Bayağı enteresan, Şapka ilginç simge bilgiler. ediyor. Günlük kaç Sen tane satıyor ortalama? Qancha shtuk satasizlik bir günde? Bizde har qanday men optom. Şey satıyor yani, tek tek satmıyor normalde, çok satıyor. Mesela bir geldiğinde 10 tane, 20, 100 hatta öyle satıyor. Yani böyle tek tek satınca da kança?
Bir 100 tane Bir satılıyor. tane ne yani. kadar? Bir günde oşo bolbody endi bir Bası kança bir tane? Bizdeki 100 so'mdan başlap 7500 gacha. 100 somdan başlıyor. Başlıyor. 50 liradan başlıyor. 250 liraya kadar yükselebiliyor. Gayet uygun ve iyi. Bir de Toplu keçiden satıyor. yapılıyor. Keçi. Keçi yapıyor. Keçi kılından Keçiden yapılmış. Tabii. Vay be, sıcak da tutar bu. Sıcak tutuyor tabii. Bugün kaç tane sattı mesela? Bugün kaç satması değil? Bugün bir 30 şahta sat. 30 tane satmış. Evet. Yani kapalı pazar da diyebilirsiniz. Biraz daha kadınlar kıyafetleri daha yüksek. Gördüğünüz gibi kadın kıyafetleri daha uzun, daha güzel, görkemli. Bunlar da erkeklerin mesela. Bunlar Erkeklerin. Kırgızistan Tabii, yöresel elbiseler. Tabii kıyafetler. göresel elbiseleri. Bunu genellikle köylerde daha çok giyiyorlar. Ben Evet, mesela evet. Bişkek'te, başkentte değil de küçük şehirlerde daha çok gördüm. Az da olsa. Evet. Köylerde daha da yaygın. Göçebe hayatı yaşayan insanlar, yurtta kalanlarda da daha çok yaygın. Çünkü kışın çok sert geçiyor. Kırsal ve yaylalarda da havalar soğuk. Bunlar kadın kıyafeti. Günlük değil mi bu böyle? Evet. Giyiyorlar, normalde köylerde de giyiyorlar Evet. ya. Düğünlerde çok giyiyorlar. Düğünlerde ister istemez herkes giyiyor normalde. Çok güzelmiş yani. Kırgızistan'da bir mahalle var Bişkek'te. Türk mahallesi, orada büyüdüğü için Türkçe'ye hakim. Evet. Evet. Teşekkürler bu arada. Teşekkür ederim. Gerçekten Ben çok de teşekkür ederim. Çoraplar bile yani şöyle kültürsel çoraplar bile var yani. Simgeden çoraptan. Sıcak sigara. tutsun diye. Tabii. Bunlarda daha keçeden yapılmış çoraplar var. Mesela bakın belli oluyor. Öyle yapıyorlar Keçe yani. mi? Tabii. Oo, evet. Belli zaten. Bayağı dışından. sıcak tutar yani. Evet. Ya insanlarınız çok tatlı, biliyor musun? Ben gerçekten çok sevdim. Evet. Arkadaşlar buradan evleneceğim sanırım bu gidişle. Bu pazara, yani hoş pazara gelse burayı bakın, yani arkadaşlar buraya gelin. Yani gelip de, çünkü bazı insanlar burayı çok bilmiyor. Tabii ki hoş pazar Ben büyük bilmiyordum. olduğu için. Buraya gelmeden kültürden bir şey göremezsiniz, yani göresel bir şeyi. Tamam, Bişkek'e geldiniz ama ancak Bişkek bir şehir, yani İstanbul gibi düşünün ve oraya gidip de kimse Türkiye'nin şeyini öğrenemez yani. Tabii köylerine gitmezse, böyle yerlerini izlemezse göremez. Bişkek sadece Bişkek meydanıyla ibaret değil. Tabii. Bişkek sadece dağlarla ibaret değil. Tabii ki. Tanrı Dağları, Alarçay'la ibaret değil. Genellikle buraya gelen turistler nereye gidiyor? Dağa çıkıyor. Tabii. Alarçay'a gidiyor, parka gidiyor. Çok güzel, evet, doğası mükemmel Buradan da ama mesela yeni kültürünü daha derinden, daha böyle yakından tanımak, hissetmek için buraya geleceksiniz. Pazarlara ben o yüzden geliyorum. O yüzden çok seviyorum. Burası daha asker kıyafetleri, ayak dağlara çıkmak Evet. için ayakkabılar falan. Ama bayağı sağlamlar ya. Evet. Böyle hep full bunlardan satıyorlar, değil mi? Evet. Dur 2400 son mesela Fake bu. bu. Yok fake değil. Orijinal mi? Orijinal. Burada ucuz yani. Ciddi olamazsın. Ciddiyim yani bu arada. 2400-1200 lira. Evet. Fake değil. Fake ya. Yok, ben fake diye bilmiyorum normalde ama. Yok yani zaten sağlam, güzel görünüyor da 1200 liraya bu olmaz. Yani Ben daha bu şey giderken yani alıyorum. orijinal değildir. Ondan emin olabiliriz bence. Çanta değer olsaydı alırdım bunu. Vallahi alırdım ya. Çok güzel ya. Evet. Bro, this is 1000. 1,000? Yes, of course. Ah, okay. Why is it more expensive then? The person that told me, he said he would get it for 600. Bu at için değil mi? The horse. For the horse. This is for the horse, yeah. This is original. This original is so This is pazar var, original. denk This is so Hemen expensive. yardımcı olayım. There's have to in another place. There's have to cheap. There's also have to cheap. And This these is ones are the expensive. same, right? Yeah, right. But бул аябай оригинал, бирок мындай арзаныраак калып атат да, ошо мындай жакшыраак көрүнгөнчү. Мону көрсөм да 1200. Арзандарын бүгүн калбайт. Кандай сыйксызбы? Жакшы. Şimdi benim daha önceki videolarda geldiğim Oş Pazar böyle girişi. Arkadaşlar buradan gelmiştim. Beni izleyenler bilirler burayı. Bu kuşlar ne kadar rahat ya. Aramızda falan uçuyorlar. Evet. Bir de şöyle de bir şey gerçekten dikkatimi. O da çekti. Kuşlar kaçmıyor. İnsanlardan kaçmıyor. Evet, artık öğrenmişler, rahat. Evcilleştirilmiş sanki. İnsanlar burada normalde duruyor da polis ceza yazabiliyor. Aa, plaka mı var? Yani biz Hani diyor ya, plaka mı var? yok Ne diyorsun? artık arabaya değil de insanlara da yazıyor artık cezaya. Tutup yazıyor, gel buraya tabii, kardeşim tabii. diyor. Sen kırmızıdan geçtin. Evet. Hepimize yazarsa yazar zaten. Herkes geçecek. Kaç kişi tutabilir ki? Pazarın dışında da pazar var. Yani bu çevrede çok pazar var. Ve etrafında da bir şeyler satıyorlar. evet.
Bir de şöyle de bazı buradaki gençler eleman Evet. gençler şey yapıyor. Bisikletle kuryelik yapıyorlar. Evet. Yani Ya- çocuk 15 yaşında, belki 12 yaşında, 14 yaşında bisikletle şey götürüyor, paket atıyor. Artık şey yani bizde bu taksicilik, kuryecilik yapmak 5 dakikalık iş. Hemen Programa kaydoluyorsun. gidiyorsun, kaydoluyorsun, pasaportunu şey yapıyorsun. Canın oldu. sıkıldı mı atıyorsun, Ha, yani geliyorsun. sıkıldı mı atıyorsun, sıkılmadı mı kapatıyorsun. Mesela benim Bu de- akşam yemeğe gideceksin arkadaşına, parasını falan çıkarayım diyorsun. Yani öyle mesela arkadaşım para çıkarırım dersin. Gidersin yaparsın. Tabii işini görüyor mu? Görüyor. O adamın da işini görüyor mu? Görüyor. Evet. Ve sonuçta güzel bir şey. Çok güzel bir sistem bence. Tabii ki. Türkiye'de belki yok. Burada var. Başka ülkeden getirilen ama kullanılan zengin insanların, çocukların ya da başka birilerinin elbiselerini buraya getiriyor. Orijinal. el mi? Tabii. Bit pazarı Orijinal. gibi. Ve bunlar çok iyi yani. Kırgızistan'da da var. Yani biz abimle eskiden gelip alıyorduk mesela. Bit pazarına geldik. Ayakkabılar mesela. Bunlar hepsi orijinal. Güzel bir orijinal. Ama ikinci el mesela. Kramponlar falan var. Tabii. Kullanılmış böyle. Kullanmış çakıl. Ama Mesela şu şey çok yani iyi. temiz. Gayet. Tabii. Sanki hiç kullanılmamış fazla. Mesela bu 5000 son. Yani 2500 lira. Orijinal. orijinal. Burada da tişört mişört var. Kiralardan da bahsedersem burada 2+1'ler 25.000 som civarında. 12,5 Tabii ki, 12 bin tabii ki. liradan başlıyor. Evet. Diyelim ki 3 kişi ev kiraladın 2+1'den. 7.000'den geliyor. Bu çok iyi. Paylaşımlı 7.000 de oluyor. Türk lirasına kaç? 4.000 TL ediyor. Bu çok iyi. Bişkek başkent için tabii. Tabii evler şeye göre değişiyor. Daha güzel, elit, daha lükse veya göre değişiyor. Orta var, Tabii, iyi tabii, var, tabii. en iyisi var değil mi? En iyisi var. Yani bu en ucuz ne kadar kira? En ucuz kira 10.000 som. 5000 liradan başlıyor. 5.000 liradan başlıyor. Buranın asgari ücreti ben 350 dolardan başlıyor diye biliyorum. Evet. Doğru mu? Şöyle Kırgızistan'a askeri ücret diyen bir şey yok. Ha. Şunu söyleyeyim. Neden? Türkiye'nin bir verdiği fiyat var ama burada bir tane kafe çalıştıran bile kendi fiyatı koyuyor. Yani ben bu kadar veririm, istersen çalış, istemesen çalışma diyor ve onu veriyor. Ya Ne da diyor kadar ki, veriyor? En ucuz tabii şöyle söyleyeyim. Bir kişi bir günde en az 2000 som kazanıyor. En az diyorum bunu. 1000 lira yani. Tabii 1000 lira. Çok iyi. En pahalısı da gidiyor. Burada şöyle şey var mesela kafelerde başka yerlerde olsun. Ne kadar iyi çalışırsan, ne kadar günde başarılı olsan o kadar paran artıyor. Mesela bazı Primler insan, var. Tabii. Mesela bazı insan 5000 kazanıyor. Benim kardeşim şeyde inşaatta çalışıyor şu an. Bir günde 5000 som kazanıyorum diyor yani. Evet. 2,5 bin lira. Neden diyor? Ben diyor işte patronuma daha yakınım diyor. Bir de iyi çalışıyorum diyor. Performansı iyi. Performansı iyi ve bayağıdır çalışıyor bir yerde. Aynı yerde çok çalıştığı için artık fiyatı da artıyor, güven de artıyor o çocuk için. Ve bu bizim Kırgızistan'da işte artık ne bileyim asgari ücret diye bir konuyu devlet getirmiyor normalde. Tabii ki işte devlet içinde çalışanlar için de fiyatlar var. Mesela eskiden öğretmen de annem babam 20.000 som alıyordu. Şu an kaç alıyorlar normalde öğretmenler? 60.000, 70.000 som alıyor. Şu an. Tabii. 30 bin, 35 bin lira. Tabii. Türkiye'ye göre kıyaslarsak. Bir de buradaki araç fiyatları ve kiralama ne kadar günlük? Günlük kiralama 1000 som, 500 lira. 500 lira. Çok iyi. Kiralayabilirsiniz. Arabalar da bildiğiniz gibi çok ucuz olduğu için tabii ki Türkiye'ye göre, başka ülkelere göre ucuz. Neden? Kore'den geliyor, Çin'den geliyor, Amerika. Rusya'dan geliyor, Amerika'dan geliyor. Evet. Neden? Tüm ülkelerle ticaret çok iyi. İkinci el olarak mı geliyor yoksa sıfır olarak mı Normalde geliyor? sıfır geliyor şu an. Evet. İkinci el nereden geliyor biliyor musunuz? Dubai'den geliyor. Dubai'de arabayı ne yapıyorlar? Gidiyorlar işte hava atıyorlar, bir yeri kırılınca onlar zengin ya Kullanmak artık. istemiyorlar. Atıyorlar. Bizimkileri de götürüyor. Orasını yapıyor, düzeltiyor, getiriyor, satıyor. Bir aracın fiyatı ne kadar? Mesela şu an İyi söyleyeyim. bir aracın fiyatı 2024 Orta arabalar 23 için model. 1 milyon som diyelim. Ortalama 500 bin lira. 500 bin lira. 500 bin lira. Güzel araba alırsın onun için. Çok güzel araba, Tabii 500 bin. 500 bine güzel Ama araba. 300 bine de var. 300 bine de var. Ben 200'e şimdi de var. geldiğinde arabamı görürsün. O da yani küçücük araba ama yine de iyi bir araba. Evet. Ucuz ama iyi bir araba. Burada petrol, benzin fiyatı 30 lira. 30 lira mıydı? Evet şu an öyle. 60 son mu? 80 som. 80-40 lira, 35-40 lira. Evet. Yükselmiş ama. Yükseldi
O benim kullandığım ama senin dediğinden de var mesela. Ucuz olanları. Şöyle söyleyeyim, artık bizden Kore'den çok araba geliyor ya. Onlar gazla çalışıyor. Bir de elektronik arabalar geliyor. Artık daha elektronik Daha kullanıyor. ucuz, daha ucuz. He, daha ucuz Gaz diyor. ne kadar? Ucuzdur gaz. Gaz ucuzdur. Ben şimdiki fiyatını bilmediğim için güncel fiyatını söyleyemiyorum. Tahmin? Ama şöyle 1000 soma arabanın şeyi doluyor. Hadi ya 500 liraya. Yani şu an Deposu 1000 soma doluyor. depo dolduruyorsun. Tüm şehri gezebiliyorsun. Çok iyi. Evet, burayı temizlik Burada yapıyor. yollar da çok temiz. Şunu da söyleyeyim sizlere. Ben elimde çöp taşıdım yarım saat, bir saat boyunca. Çöp kutusu olmamasına rağmen yerler çok temiz. O benim dikkatimi çekti. Bu da var zaten. Sigara dikkatimi şeyi çeken. göremezsiniz yani. Evet evet, çok temiz. Izgara atmıyor. Sovyet zaten ilk gün geldiğimde Sovyet ülkesine geldiğimi onu hissettim. Evet. Onu hissediyorsunuz. Caddelerin genişliğinden falan filan. Caddeler de çok temiz. Çok böyle görevli de yok. Sürekli temizlik yapan da ben görmedim. Daha denk gelmedim. Az önce denk geldik. O da kanalı temizliyordu. Gider şey oldu, tıkanmış diye. Onun dışında böyle yerlerde çöp görmedim. Böyle hep temiz gördüm. Çöp kutusu yakınlarda, şimdi çöp kutusu arasak bulamayız. Evet. Anca AVM'lerin köşelerinde. Evet, evet. Bakın şu tarafta var 3 tane kutu. Onun dışında mesela bizim bu- Türkiye'de olduğu gibi büyük konteynerlar yok. Çöp konteyneri. Bu elektronik araba için mesela. Evet, bu da her yerde var. He. Ben yolda geçerken şöyle koymuş. Evet evet. Araba geliyor, park ediyor, koyuyor, Evet. gidiyor. Elektronik arabalar için Evet, böyle. evet. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eleman, sana da çok teşekkür Eyvallah. ederim. Bu videoda konuk olduğun için, bilgiler verdiğin için, Ben teşekkür bana ederim. yardımcı olduğun için, beni misafir ettiğin için, Ben teşekkür beni ederim. gezdirdiğin için. Eyvallah, ben Çok teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Evet arkadaşlar, hepinizi Kırgızistan'da beklerim. Tabii ki her ülkenin bir kötü iyi tarafı vardır. Ama ancak Kırgızistan çoğal olarak Türkler için özel bir ata toprağıdır. Ve illaki burada şanssız olduğunuzda, yani şansınız olmazsa bile yani en az ucuz paraya bile gelip gezmenizi tavsiye ederim. Çünkü görmek, yaşamak farklıdır duymaktansa. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Abimizin videolarını kaldırmadan izleyin. Tabii ki gezdiği zaman daha doğal geziyor, daha orijinal gezi yapıyor. Yani size boşuna yalandan bir şeyler yapmıyor. Çünkü ben kendim buradayken gördüm, duydum, şahit oldum. O yüzden ben size de tavsiye ederim. Abinin kanalına abone olun, bırakmayın. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buna bir beğeni gelir. Bir de güzel yorumlar bekliyorum sizlerden. Gerçekten çok güzel bir arkadaşla tanıştım. Bugün tanıştık. Daha önce de konuşuyorduk. Kırgızistan'a geldiğimde senle tanışırız demiştim. Aylar öncesindendi. Bu bayağı 2 ay önce falandı herhalde. 2-3 ay önce. Geldik, bugüne nasipti. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de sıkılmadan izlemişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hem eleman da yorumlarınızı okuyacak, hem ben de okuyacağım. Yorumu da sola kaydırdığınızda hype puanı var. Hype puanı verebilirsiniz. Kanalımın, videolarımın başkalarının öne çıkarmasına vesile olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video Türk mahallesi olacak arkadaşlar. Kırgızistan'da yaşayan Türk mahallesine gidiyoruz. Bakalım Türkler ne yapıyor? Mahallede neler var? Türk lokantaları varmış. Ne düşünüyorlar? Hep beraber bir sonraki videoda göreceğiz. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça Kendinize iyi kalın. bakın.